World of Warcraft'ın 21 yıllık geçmişinde bir süre epik, ikonik ve üzerine konuşulup düşünülmesi gereken olay olsa da Warcraft evreni WoW'un çok daha öncesine dayanıyor. WoW nasıl bu sene 22. yılını devirecekse Warcraft markası da 32. yılını kutlayacak aslında. Ve WoW'dan önce 3 strateji oyunu olan Warcraft'ın ikinci oyunu çoğu oyuncunun ve bence özellikle de Türk topluluğunun gözünden kaçan, farkında olmadığı çok önemli olaylara ev sahipliği yapmıştı. Ben de bugün aktif olarak oynamamış olsam da Warcraft kitapları sayesinde gönlümde çok özel bir yeri olan Warcraft'ın ikinci savaşında neler yaşanmış, hangi ikonik karakterler, lokasyonlar ve olaylar bu savaşın bir parçası olmuş konuşmak istedim. Ve bu aslında bir video serisinin ilk parçası olacak. Kronolojik sıraya pek sadık kalmayabilirim kitaplara göre gideceğim için ve açıkçası savaş gitmekten çok yine kitaplara dayalı bir video olacağı için daha çok karakter odaklı gitmek istiyorum. Bu yüzden hadi Warcraft 2 video serimizin ilk bölümüne başlayalım. İlk savaşın yani Warcraft 1'in sonunda orkların Stormwind'de insan ırkının en güçlü krallıklarından birini yıkıp yıkmasının ardından denize açılan Stormwind mültecileri kendilerini Lordaeron kıyılarına atmışlardı. Başlarında efsanevi Anduin Lothar'ın olduğu grubun içerisinde Stormwind istilası sonrası yetim kalan Varian Wrynn ve Medivh Savaşı'ndan yeni çıkmış, bu yüzden de gerçek anlamda erken yaşlanmış ve 20'li yaşlarında saçı sakalı ağarmış Khadgar'da yer alıyordu. Anduin Lothar'ın bir ışınla Lordaeron taht odasına girip Stormwind'in düştüğünü duyurmasının ardından Gilneas başta olmak üzere bazı krallıklar hiç etkilenmemiş, ancak Kral Terenas durumu olması gerektiği gibi ciddiye almıştı. Peki bu horde nedir diye sordu Terenas. Önce Varian'a sonra da Lothar'a dönerek. Bir ordu ve aslında bir ordudan da fazlası diye yanıtladı Lothar. Sayılmayacak kadar çoklar, kıyıdan kıyıya ülkeyi kaplayacak kadar büyük bir kalabalık. Peki bu İnsan Lejyonu'nun komutanı kim diye sordu Terenas. İnsanlar değil diye düzeltti Lothar. Orklar. Kralın şaşkınlığı karşısında Lothar durumu açıkladı. Yeni bir ırk. Bu dünyaya özgü olmayan bir ırk. Bizim kadar uzun boylular, bizden daha güçlüler, yeşil tenliler ve parlayan kırmızı gözleri var. Hatta alt dudaklarından çıkan büyük dişleri de. İnsan ırkının bu canavarlara karşı tek başına duramayacaklarının farkında olan Lothar, aynı zamanda Arathor Krallığı'nın son varisiydi. Ve Koaltalas elflerinin Arathor'un kralına, geçmişte onlara trollere karşı yardım ettiği için büyük bir onur borcu vardı. Bu konsept tanıdık geliyor mu bir yerden? Birazdan benzerlikler artabilir. Fire'ini konuşmuyoruz bu arada. Fire'in yani neyse. Ve böylece Lordaeron ittifakının yani aslında bugünkü Alliance'ın temelleri atılmıştı. Orklara yani Horde'a karşı, ancak ışığın en büyük hizmetkarlarından Rahip Alonsus Fall daha fazlasına ihtiyaçları olduğunu düşündüğü için rahiplik öğretisiyle savaşçılığı birleştirerek ilk Paladin birliğini kurmuştu. Warcraft'ın ilk 5 insan Paladin'de olması için seçilenler şunlar olacaktı: Uther, Tirion Fordring, Gavinrad, Saidan Dathrohan, Turalyon. Turalyon bu ekibin içinde ışığı en fazla sorgulayan ve inancı henüz yerine oturmayandı aslında. Lothar gülümsedi. Peki ya Turalyon hakkında izlenimin nasıl? İnanç bakımından en zayıf olanı, bu yüzden de benim gözümde en yücesi diye itiraf etti Khadgar sırıtarak. Rahiplik için eğitilmiş ve kilise öğretisinin sadık bir takipçisi. Ancak diğerlerinde gördüğüm o kör edici coşkudan yoksun. Ayrıca onlardan daha uzağa görüyor ve daha zeki. Tales of Darkness boyunca Turalyon diğer 4 yoldaşının aksine ışığa karşı mesafeli ve soğuk. Çünkü kafasını kurcalayan sayısız soru var. Ayrıca son derece enerjik ve yeri geldiğinde de komik. Özellikle Uther'la kıyaslayınca çok daha açık fikirli, sıcakkanlı ve hayat dolu ki aralarında en genci zaten. Ve benim kitaplarda okuduğum Turalyon'la Legion'da geri dönen Turalyon arasında maalesef çok büyük farklar var ki zaten bahsetmiştim. Bu video serisinde de üzerinden geçeriz. Bu sırada ise hikayenin diğer tarafında, yani Horde tarafında da işler biraz karışmıştı. Stormwind ele geçirilmişti, ancak şehir yıkıntılarının üzerinden ufka bakan Gul'dan'ın kukla lideri Blackhand değil, Orgrim Doomhammer'dı. Medivh'in ölümünün ardından Gul'dan haftalar süren bir komaya girince Doomhammer'ı bunu fırsat bilip Blackhand'i öldürüp yerine geçmiş, Gul'dan'ın elit Warlock birliği Shadow Council'e dahil olan neredeyse herkesi öldürmüştü. Bundan sonra ise amacı bu dünyayı tamamen fethetmekti. Ancak burada işe biraz daha orkların tarafından bakmak gerek ki kitaplar iki tarafında bakış açısında olabildiğince detaylı veriyor zaten. Orklar kendi dünyaları Draenor'u Gul'dan'ın yalanlarına kanıp Fel'i kullanarak yaşanmaz hale getirdikleri için yaşayabilecekleri bir dünyaya ihtiyaçları vardı. Orgrim halkına bir ev bulmak istiyordu aslında. En başından beri amacı buydu. Tabii insanın şunu diyesi geliyor. Kendi dünyanızı iç etmeseydiniz o zaman.
Doğru. Ama manipüle edildiler. Akıllarının alamayacağı güçler, iblisler tarafından, Kil'jaeden tarafından. Ve aslında Hord'un var olmasının tek sebebi de Burning Legion istilası öncesi Azeroth'u zayıflatmaktı. Orgrim bunu bilmiyor tabii. Ve burada komik olan bir şey de şu: Orgrim, Anduin Lothar, Turalyon veya her kimse o dönemde dünyayı Eastern Kingdoms'tan ibaret sanıyorlar aslında. Yani Azeroth dedikleri yer tek bir kıta. Küçücük orijinal Azeroth bu kıtadan ibaret yani. Doomhammer'ın insafına kalan Gul'dan tabii ki omurga yoksunu olduğu için bu kez onun postanlığı yağlamaya başlayıp Doomhammer için çalışmaya başlamıştı. Fakat bir yandan da Cho'Gall'la birlikte Doomhammer'ın emrinden kurtulma planları da yapacaktı tabii. Ve şimdi Doomhammer Gul'dan'ın üzerinde duruyordu. Çekicini kaldırmış, onu da yok etmeye hazırdı. "Bekle!" diye bağırdı Gul'dan, ellerini ciddi olarak yüzünü ve başını korumak için kaldırdı. "Lütfen, yalvarıyorum." Bu Doomhammer'ı duraksattı. "Sen kudretli Gul'dan yalvarıyor musun?" "Pekala köpek, yalvar." Çekiç indirilmemişti ama en azından henüz kafasına değinmemişti. Yine de Gul'dan ondan nefret ediyordu. Daha önce hiçbir şeye, hatta gücün kendisine bile duymadığı kadar büyük bir tutkuyla nefret ediyordu. Yine de ne yapması gerektiğini biliyordu. Doomhammer'da eski dostu Durota'nın ölümünü planladığı ve halklarını barışçıl avcılardan çılgın savaşçılara dönüştürdüğü için ondan nefret ediyordu. En ufak bir bahane bile bulsa o çekiç kafasını parçalayacak, kanı, saçı ve beyniyle kaplayacaktı. Bunun olmasına izin veremezdi. Sonunda her kelimeyi net ve yeterince yüksek sesle telaffuz ederek "Gücünüze boyun eğiyorum Orgrim Doomhammer" dedi. Yakındaki herkesin duyabileceği şekilde "Sizi Hord'un savaş şefi olarak kabul ediyorum ve size bağlılığımı ilan ediyorum. Her konuda size itaat edeceğim." Doomhammer omurdandı. "Daha önce kimseye sadakat göstermedin," dedi sertçe. "Şimdi neden sana inanayım ki?" "Çünkü bana ihtiyacın var," diye yanıtladı Gul'dan. Gul'dan Doomhammer'a sürpriz adı altında yeni bir askeri birlik sağlamak için kolları sıvamıştı. Death Knight'lar. Evet, hikayedeki ilk Death Knight artası değil aslında. Teron Gorfiend ve saz arkadaşları Gul'dan'ın öldürülen Warlock müritleri yani. Ancak bu Death Knight'lar biraz daha tabiri caizse analog yöntemlerle yaratılıyorlar aslında. Yaptıkları şey savaşta ölen Alliance askerlerinin cesetlerine, öldürülen Orc Warlock'lara ruhlarını yerleştirmek. Voodoo büyüsü gibi yani. Doğrudan nekromansi kullanıp ceset kaldırmak yerine. Bu sırada ise Anduin Lothar ve Khadgar diğer İnsan Krallığı liderlerini tehdidin gerçek olduğuna dair ikna etmeye çalışmakla meşgul. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar Gilneas Kralı Gen Greymane ve Alterac Dağları'nın kralı Perrin olduğu durumun ciddiyetine dair ikna edemiyorlar. Ve bu detay ilerisi için aklınızda olsun. Öbür tarafta ise Doomhammer'ın ayağına beklemediği müttefik bulma şansı geliyor. Yakınlarda Hillsbrad civarında esiri tutulan Amani trolleri ve liderleri Zul'jin'i kurtarıp eğer Hord'a katılırlarsa elfleri katledip onlardan alınan Koatalas topraklarını geri almalarına yardım edeceğini söyleyip trolleri ordusuna katıyor. Doomhammer troll liderine güvence verdi. "Sizin gücünüze ihtiyacımız var. Bu dünyayı fethetmeyi planlıyoruz ve sizi müttefiklerimiz olarak yanımızda istiyoruz." Zul'jin kaşlarını çattı. "Müttefikler mi? Neden? Bundan bizim çıkarımız ne olacak?" "Ne istiyorsunuz?" Diğer trollerden biri garip, tıslayan bir dilde bir şeyler söyledi ve Zul'jin onu sert bir cevapla kesti. "Hiçbir şeye ihtiyacımız yok," diye yanıtladı sonunda kararlı bir şekilde. "Ormanımız var ve lanet olsa elfler dışında onları da kendimiz hallediyoruz zaten. Kimse ormanımıza girmeye cesaret edemez." "Emin misin?" diye sordu Doomhammer. Olası bir açığı sezmişti. "Bu elfler yalnız bir ırk mı? Güçlüler mi?" "Güçlüler," diye kabul etti troll isteksizce. "Ama biz onları kadim zamanlardan beri, bu topraklara ilk geldiklerinden beri öldürüyoruz. Onlarla başa çıkmak için yardıma ihtiyacımız yok." "Peki neden teker teker öldürüyorsunuz ki?" diye sordu Doomhammer. "Neden evlerine saldırıp onları tamamen yok etmiyorsunuz? Size yardım edebiliriz. Horde arkanızdayken elfleri sonsuza dek yok edebilir ve ormanınızı kimseye de bırakmamış olursunuz." Orkların Warlock'larına Alliance'ın cevabıysa Antondas'ın başında olduğu Dalaran ve Kirintor'un tüm gücü oluyor ki Khadgar'ı da Medivh'in başına gelenler konusunda sorgulasalar da istedikleri bilgileri ağzından çekip alamıyorlar. Ve insan krallıklarının sonunda elflerden, yüce elflerden de yardım gelecekti. Koaltalas elfleri. Yeni kurulan Alliance'a destek olmak için bir kolcu birliği yollamışlardı ve başlarında da uzun, çevik bir figür gemiden atladı ve kaba ahşap iskeleye hafifçe indi. Uzun, altın sarı saçlar güneş ışığında parlıyordu ve Lothar silah arkadaşlarından en az birinin nefesinin kesildiğini duydu. Figür yaklaştıkça Lothar bunun bir kadın olduğunu gördü. Ne çarpıcı bir kadındı hem de.
İnce hatları ve vücudu narin ama güçlüydü. Orman yeşili ve meşe kahverengisine bürünmüştü. Bluz ve pantolonun üzerine garip, hafif bir zırh ve uzun bir pelerin. Kapşonu geriye atılmış ve dirseklerine kadar deri eldivenler, dizlerine kadar da botlara sarılmıştı. Bir kalçasında ince bir kılıç, diğerinde bir kese ve boru asılıydı. Sırtında ise uzun bir yay ve ok dolu bir okluk. Lothar hayatı boyunca pek çok kadın görmüştü. Bu elf kadar güzel olanları olmuştu. Ama gücü ve zarafeti bu kadar kolayca birleştiren birini hiç görmemişti. Askerlerinden birkaçının neden şimdiden ona hayran kaldığını anlayabiliyordu. "Lady'm," diye seslendi Lothar. Kadın henüz birkaç adım uzaktayken. "Hoş geldiniz. Ben Anduin Lothar. Lordaeron İttifakı'nın komutanıyım." Kadın başını salladı. Kadar mesafeyi kat etti ve bir karış ötede durdu. Buradan saçlarının arasından çıkan sivri kulaklarını ve köşeleri yukarı doğru eğimli, geniş, zümrüt yeşil gözlerini görebiliyordu. "Ben Alera Windrunner ve size Anasterion Sunstrider ve Serum'un konseyinden selamlarımı iletiyorum." Sesi güzel, müzikal ve zengindi ve Lothar öfkeliyken bile hoş olduğunu tahmin etti. Yani videonun başında Yüzüklerin Efendisi etkisi diye boşuna dememiştim. Kim o çok benzemiş Alyria bu girişiyle, bu endamıyla, havasıyla? Arwen. Yani filmlerin etkisinde kalınmış burada biraz bu, yani bayağı Arwen havası var çünkü elflerin de kolcu lideri hem. Şimdi ortama böyle girdikten sonra Kaleyne aşık olmayacak mı? Tabii ki olacak. Daha modernini görmeden tasvirlerine, kişiliğine ve Alyria konusunda sürekli vurgulanan şeylerden biri o müzik gibi melodik sesidir ki ses aktörü konusunda çok şanslıyım hep dediğim gibi. Aleyna ortadan bu girişin ardından her ne kadar bu birliğin başında resmi bir görev ünvanıyla gelmiş olsa da burada olma sebebinin aslen kendisi olduğunun altını çiziyor. Bak daha sene 2008. Daha o dönemden dik başlı üstlerine karşı çıkan annesi dahil ve kendi yolunu çizen dünyayı görmek isteyen maceracı Alyria. Daha önce bahsetmiştim zaten yıllar sonra çıkan ve Sylvanas hayatını anlatan kitapta annesi Lyras'ın emirlerine rağmen kolcu general rolünü reddedip Elaios'un yardımına gelmişti. Ruhunun Kualtalas'ta kapalı kaldığını hissediyordu çünkü. Bir çağrı hissediyordu. Onu ta o yıllarda evinin uzağına çeken gizemli bir çağrı. Kaderin çağrısı. I left my home to fight this war to the end. I had no idea how far away that fight would take me. Ah uzaklara, ne uzaklara hem de. Neyse geleceğiz oralara da. Ve Alyria ortama girdiğinde nefesi kesilen biri vardı tabii, Tralyon. Ağzı açık kalmış, yerine çivilenmişti. Ancak Alyria bunun farkında bile değildi. Elflerin o asil kibriyle ve haklı kibriyle hiç yüz bile vermiyordu kimseye. Sadece görevine odaklanmıştı. Khadgar ve Tralyon da biraz uyuz oluyorlardı o yüzden Alyria'ya, ama Tralyon yani çoktan yanmaya başlamıştı aslında. Ama o kim? Alyria kim değil mi yani? Niye yüz versin? O dönem öyle. Horde tarafındaysa ordusuna Amani trollerini, Gul'dan'ın warlocklarını ve Death Knight'larını katan Orgrim Doomemar'a şamanlarından Zuliyet tarafından beklemediği bir hediye verilecekti. Dragon Soul, yani ejderha ruhu. Dragon Maw klanının eline geçen mukaddim eşya sayesinde orklar ejderhaları, ama en önemlisi ejderlerin kraliçesi Alexstraszi'yi Grim Battle'a hapsetmeye başarmışlardı. Bu eşyayı kullanma görevi ise Zuliyet'in en güvendiği yardımcısı Orc Warlock Necros Kafatası Ezen'e verilmişti. Şimdilik bu kadarını bilmeniz yeterli. Yani Horde ordusuna ejderhaları da katmıştı. Düşünsenize Alliance'ın yaşayacağı şoku. O ve Zuliyet ne planlıyorlar diye sordu Gul'dan. Savaş şefinin uzaklaşan sırtına dik dik bakmaktan vazgeçmeden. "Bilmiyorum," diye itiraf etti Çogal. Bayağı gizli davrandıkları bir konu. Bunun Ejderha Ağzı klanının dağlarda bulduğu bir şeyle ilgili olduğunu biliyorum sadece. Önemi yok. Gul'dan kaşlarını çattı. Düşünürken dalgın bir şekilde bir dişini ovuşturuyordu. Ne olursa olsun bu Doomemar'ı oyalamaya yarıyor. Ve bu da bizim avantajımıza. Planlarımızı harekete geçirmeden önce onun bizim planımızı ortaya çıkarması iyi olmaz. Gul'dan sırıttı. Ve vakti geldiğinde onun için çok geç olacak. Gul'dan komadayken Sargeras'ın ona vaat ettiği ödülün yerini görmüştü. Tomb of Sargeras'ta, Broken Isles'ta. Asıl amacı oraya ulaşmak, yani vakti geldiğinde ihanet edebilir. Blackrock Dağı'na Horde'un karargahını kuran Doomemar'ın Draenor'dan destek getirmeye vakti yoktu ki klanların bir kısmı, özellikle aralarında Grom'un da olduğu Warsong klanı Draenor'da bırakılmıştı. Bu yüzden yaşadıkları kaynak eksikliğini gidermek için ilk hedefi hemen yakınlarındaki Kazmodan olmuştu. Bronz bir tüccarın evi. Burada şunu aklınızda bulundurmanız gerek. Horde askerlerinin sayısı, yani bir dünya dolusu ork gelmiş Azeroth'a. Şehir değil, kıta değil,
koca bir dünya dolusu ork. Çok fazlalar. Bu yüzden Ironforge'a bitmek bilmeyen bir güçle saldırıyorlar. Ancak Ironforge kudretli ve yerin derinlerine uzanan bir cüce şehri. Karlı dağların arasında. Doomhammer bu istilayı sürdürmenin ordusuna çok pahalıya patlayacağını fark ettiğinde geri çekiliyor. Fakat kazma odağından ihtiyacı olan madenleri almıştı zaten. Ironforge'un başına Killrock ve klanı Bleeding Hollow'u bırakıp Blackrock dağlarına geri çekilerek Horde'a aylar boyu yetecek mühimmat, zırh ve kuşatma silahları için kaynağı elde etmiş oluyorlar. Ve en önemlisi gemi inşa ediyorlar. Bu sayede denize açılarak kuzeydeki Lordaeron'u karadan değil, beklemedikleri şekilde denizden vuracaklardı. Ancak Anduin Lothar komutasındaki Alliance buna hazırlıksız yakalanmamıştı. Horde'un bu file oluşturduğunu fark eden Dalen Pradmore, okyanus açıklarında bu yeni fileye tüm gücüyle saldırıyor. Ve üstünlüğü de ele alıyor kolayca aslında. Çünkü Kulturas halkı denizlerin Azeroth'un denizlerin ustası bir ülke. Fakat işte burada devreye giren kırmızı ejderhalar savaşın dengelerini Horde lehine değiştirerek Daelin'in filosunu yakıp yıkıyorlar. Ardından Horde'un filosu Hillsbrad eteklerine vuruyor. Neredeyse karaya çıktılar diyebilirdi Valeria. Keskin elf gözleri onlarınkinden daha uzağa görebiliyordu. Turalyon'a döndü. Askerlerinizi saldırıya hazırlasanız iyi edersiniz. Turalyon konuşmaya cesaret edemeyerek başını salladı. Elbette daha önce kadınlarla karşılaşmıştı ve birliği, ilişkileri veya evliliği yasaklamıyordu. Ama bu elf okçusu daha önce karşılaştığı kadınları hepsine aynı anda hem zayıf hem de kaba gösteriyordu. O kadar kendine güvenli, o kadar zarif ve o kadar güzeldi ki. Onu her gördüğünde ağzı kuruyordu ve sık sık zorla bir yarıştan yeni çıkmış bir at gibi titreyip terliyordu. Ve gözlerindeki parıltıya ve ona bir şey söylediğinde yüzündeki yarım gülümsemeye bakılırsa Trallon onun rahatsızlığını bildiğinden ve bundan zevk aldığından şüpheleniyordu Alera'nın. Yani sonra da diyorlar ki ne buldum bu kadında bu kadar aşık olacak. Hatta biraz geri dönüp Alera'nın ortama ilk girdiği anı tekrar hatırlayalım. Gözcülerim keşfe çıkacak ve rapor verecekler diye açıkladı Valeria. Eğer Horde 2 günlük mesafeye gelirse haberimiz olacak. Mükemmel. Lothar dalgın bir şekilde çıplak alnını ovuşturdu. Eğer komuta çadırına bizimle gelmek isterseniz deydim. Size şimdiye kadar bildiklerimizi göstereceğim ve bu konu hakkındaki düşüncelerinizi dinleyeceğiz. Valeria güldü. Elbette. Ama eğer konuya dikkatim vermemi istiyorsanız bana Lady'm demeyi bırakmalısınız. Ben Aleria'yım, o kadar. Lothar başını salladı, döndü ve Aleria iskelenin dışına doğru eşlik etti. Bu sırada ise Turalyon'un yüzünü görünce sırıttı. O nefes nefese kalanın kim olduğunu anlamıştı. Orkların Hillsbrad eteklerine yığılıp saldırıyı başlatmalarının ardından Alliance askerleri orkların sayısı yüzünden dehşete düşseler de Paladinlerin varlığı sayesinde ışığa, umuda tutunarak karşı saldırıya geçmişlerdi. Özellikle Uther müthiş bir hırsla savaşıyordu. Horde'un Warlock'larına karşı Krintor mage'leri ve Kadler konumlanmıştı. Geridense Aleria ve kolcuları orkları geride tutuyordu. Fakat savaş devam ederken ortama yayılan hastalıklı sis ile birlikte Gul'dan'ın ölüm şövalyeleri Teron Gorfin önderliğinde savaşa katılmış ve Alliance askerlerinin yüreklerine dehşet salmış olsalar da Uther ve Tralyon'un başı çektiği paladinler tekrar ışığın gücüne sarılarak ölüm şövalyelerine ve Horde'u püskürtmeye başarmışlardı. Doomhammer'ın Lordaeron'a varmak için alternatif bir yol bulması gerekecekti. Bu yüzden ordusunun yönünü Hinterlands ormanlarına doğru çevirmişti. Savaşa yakında Wildhammer cüceleri de dahil olmak zorunda kalacaklardı. Ve biz de videomuzu burada bitiriyoruz. Aslında tek video olarak bahsedecek ve sadece belli kısımları vurgulayacaktım. Ancak şöyle baştan göz gezdirince Warcraft 2'nin tek videoda üstünkörü geçirmeyi hak etmediğine karar verdim. O yüzden uzun soluklu bir video serisi yapmayı planlıyorum. Umuyorum. Göreceğiniz üzere şimdiden Alliance ve Horde'un temellerini attık. İlk Death Knight'ların ortaya çıkışını ve Paladin Birliği'nin kuruluşunu öğrendik ve World Soul Saga'nın da kahramanlarından birinin yolculuğunun en başlarına. Kolcu Kaptan günlerine döndük aslında. Aynı zamanda Horde efsanelerinden Orgrimm'i hatırladık ki kendisinden ve ne kadar büyük bir kumandan olduğundan bu seride daha çok bahsedeceğiz. Özet geçmeye çalışsam da önemli detayları atlamamaya ve video başında dediğim gibi daha çok karakter odaklı gitmeye çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben hazırlarken çok keyif aldım. İleride bu seriyi devam ettirmek için sabırsızlanıyorum. Ya şu an yalan olmasın. Midnight veya The Last Titan hakkında konuşasım pek yok. Ya, bilmiyorum. Dediğim gibi daha hikayenin çok başlarını anlattık. Olaylar daha çok dallanıp budaklanacak. Daha çok karakter odaklı. Çok duygusal an göreceğiz ki Aleria özellikle Beyond the Dark Portal sırasında tam bir duygu bombası. Bayılıyorum yani. Ki benim tabiri caizse konfor romanımdır Beyond the Dark Portal. Ve genel olarak da Warcraft 2'nin bu kitaplardaki hikayesi. Dinlediğiniz için sağ olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.